Merhaba, bugün 20. yüzyıl felsefesinin en sarsıcı fikirlerinden birine dalıyoruz. Karl Popper'ın tarihin önceden yazılmış bir senaryo olduğu ve bizim de bu senaryoyu okuyabileceğimiz fikrine karşı yaptığı o meşhur uyarıyı. Yani tarihselciliğin sefaletini birlikte inceleyeceğiz. Her şey aslında bu basit ama bir o kadar da temel soruyla başlıyor. Yani biz insanlar gezegenlerin hareketini öngördüğümüz gibi kendi toplumlarımızın geleceğini de aynı kesinlikle öngörebilir miyiz? Bu yüzyıllardır filozofların, düşünürlerin peşinden koştuğu büyük bir hayal mi yoksa aslında tehlikeli bir yanılgı mı? Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Hızlıca bir bakalım. Önce tarihin şifrelerini çözme arzusunun kökenlerine ineceğiz. Sonra Popper'ın hedef tahtasına koyduğu tarihselcilik kavramının tam olarak ne olduğuna bakacağız. Ardından bu öngörü sevdasının neden sefil olduğunu ve Popper'ın buna karşı sunduğu açık toplum idealini konuşacağız. Ve en sonda da tüm bunların bugün bizim için neden hala bu kadar önemli olduğunu göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Aslında bu fikir, yani tarihin gizli yasalarını keşfetme hayali çok eskilere dayanıyor. Neredeyse insanlık kadar eski bir arzu bu. Platon'un ideal devletinden Hegel'in evrensel ruhunun yolculuğuna kadar Batı felsefesi hep bu gizli yasaların peşindeydi. Çünkü mantık basitti. Eğer toplumların nereye gittiğini anlarsak belki de o gemiyi doğru limana yönlendirebiliriz diye düşünürdü. İşte bu büyük, bu görkemli rüyanın felsefedeki adı tarihselcilik. Şimdi Popper'ın keskin zekasıyla adeta bir cerrah gibi masaya yatırdığı bu kavramın içine daha yakından bakalım. Tanım aslında çok basit ama bir o kadar da iddialı değil mi? Tarihselcilik bize diyor ki, yaşadığımız şeyler, bu savaşlar, bu devrimler, bu teknolojik gelişmeler, bunların hiçbiri rastgele değil. Aksine tıpkı bir nehrin yatağında akması gibi tarihin de izlediği belirli yasalar, bir ritim, hatta gizli bir planı var. Ve sosyal bilimlerin görevi de işte bu planı ortaya çıkarmaktır. Bakın bu düşünce yapısına göre bir sosyal bilimciyle bir astronom arasında pek bir fark yoktur. Astronom nasıl gezegenlerin yörüngesini hesaplayıp bir sonraki tutulmayı tahmin edebiliyorsa, sosyal bilimci de toplumların gelecekteki yörüngesini hesaplayıp bir sonraki devrimi, bir sonraki ekonomik krizi tahmin edebilmelidir. Yani bu, sosyal bilimleri adeta bir kehanet bilimine dönüştürme arzusudur. Ve işte bu meşhur Marx alıntısı işin rengini tamamen değiştiriyor. Çünkü tarihselcilik sadece geleceği bilmekle yetinmez, aynı zamanda o kaçınılmaz geleceğin doğumunu hızlandırmak ister. Düşünsenize, eğer tarihin hangi yöne aktığını bildiğinize inanıyorsanız, o yöne doğru gitmeyen her şeyi bir engel olarak görmeye başlarsınız. İşte tehlikenin başladığı yerde tam olarak burası. Şimdi geliyoruz meselenin kalbine. Popper'ın sahneye çıktığı ve "durun bir dakika" dediği yere. Popper'a göre bu kulağa çok hoş gelen, çok güçlü görünen fikir aslında entelektüel olarak bomboş, yani sefil ve sonuçları itibariyle de çok tehlikelidir. Peki ama neden? Popper'ın bütün eleştirisi aslında tek bir soru etrafında dönüyor. Çok basit ama bir o kadar da yıkıcı bir soru bu. Bir eğilim, yani bir trend ile evrensel bir yasa aynı şey midir? Yani bir şeyin 100 yıldır yukarı doğru gidiyor olması onun sonsuza dek yukarı gideceğinin bir kanıtı olabilir mi? İşte burası bütün argümanın kilit noktası. Bakın, yer çekimi yasası koşulsuzdur. Dün de böyleydi, yarın da böyle olacak. Ama nüfus artışı gibi tarihsel bir eğilim öyle değil. O, yalnızca belirli koşullar devam ettiği sürece geçerlidir. Mesela ne bileyim, bir salgın hastalık, büyük bir savaş veya yepyeni bir doğum kontrol teknolojisi bu eğilimi bir gecede tepetaklak edebilir. Popper diyor ki, bakın gerçek bir bilimsel öngörü şöyle çalışır. Sadece ipler kopar demek bir kehanettir. Ama şu yapıdaki bir ip, şu belirli koşullar altında şu kadar ağırlıkla kopacaktır demek bilimsel bir öngörüdür. Bilim, mutlak kehanetlerde bulunmaz, belirli koşullar altında ne olacağını söyleyen test edilebilir hipotezler sunar. Tarihselcilik ise bu hayati farkı tamamen görmezden gelir. Yani özetle tarihselcilerin yaptığı en büyük hata bu. Önlerindeki bir eğilimi, bir trendi alıp onu sanki evrensel bir fizik yasasıymış gibi sunmaları. Popper için bu affedilemez bir mantık hatasıdır. Ve Popper'ın cephaneliğinde bir silah daha var. Ödipus etkisi. Kulağa biraz mitolojik geliyor değil mi? Ama aslında çok basit bir mantığı var. İnsan dünyasında yaptığınız öngörünün kendisi sonucu değiştiren bir faktöre dönüşebilir. En klasik örnek borsadır. Bir ekonomistin çıkıp borsa yarın çökecek demesi, insanların panikle hisselerini satmasına yol açar ve borsa gerçekten de çöker. Yani öngörünün kendisi öngörülen olayı tetikler. Doğayı gözlemlemek onu değiştirmez ama toplumu gözlemlemek ve hakkında kehanette bulunmak o toplumun rotasını değiştirebilir.
Peki tamam, anladık. Büyük planlar, tarihsel kehanetler tehlikeli. O zaman ne yapacağız? Toplumlar nasıl daha iyiye gidecek? İşte Popper burada sadece yıkan değil, aynı zamanda inşa eden bir filozof olarak karşımıza çıkıyor ve kendi çözümünü sunuyor. Popper iki farklı toplum mühendisliği modeli sunuyor. Birincisi, tarihselcilerin sevdiği bütüncül mühendislik. Bu, toplumu boş bir tuval gibi görüp her şeyi tek bir büyük plana göre sıfırdan tasarlama arzusudur. Çok risklidir. Diğeri ise Popper'ın savunduğu parçacı mühendislik. Bu da büyük ütopyalar peşinde koşmak yerine şurada bir sorun var, hadi bunu çözelim. Şu hastanede sıra çok, bunu nasıl azaltırız gibi somut tekil sorunlara odaklanmaktır. Yani parça parça, deneye yanıla ilerlemektir. İşte bu parça parça onarma yönteminin işleyebilmesi için gereken bir siyasi atmosfer var. Popper buna açık toplum diyor. Açık toplum en temelinde entelektüel bir alçak gönüllülük üzerine kuruludur. Yani nihai gerçeğin kimsenin tek elinde olmadığını, hepimizin yanılabilir olduğunu kabul eder. Bu yüzden en iyi yol fikirlerin özgürce çarpışmasına izin vermek, politikaları birer hipotez gibi denemek ve işe yaramadığında onları şiddete başvurmadan değiştirebilmektir. Aslında bu iki kitap bir madalyonun iki yüzü gibidir. Tarihselciliğin sefaleti hastalığın teşhisini koyar, açık toplum ve düşmanları ise tedavi yöntemini önerir. Birindeki bilim felsefesi eleştirisi, diğerindeki siyaset felsefesinin temelini oluşturur. Popper'a göre bizi totaliter ütopyalardan koruyacak en sağlam kalkan, tarihsel kehanetlerin mantıksal olarak imkansız olduğunu anlamaktır. İyi ama tüm bu felsefi analiz, İkinci Dünya Savaşı'nın külleri arasında yazılmış bu kitaplar, bugünün dünyasında bizim için ne ifade ediyor? Bu fikirler neden hala bu kadar taze ve önemli? Cevap aslında hem çok net hem de biraz tüyler ürpertici. Bu sadece fil dişi kulelerde yapılan akademik bir tartışma değil. Çünkü tarihin yasalarını çözdüğünüze ve geleceğin nereye aktığını kesin olarak bildiğinize inandığınız an totaliter bir zihniyete giden kapıyı aralamış olursunuz. Neden mi tehlikeli? Çünkü bir kere tarihin tek bir doğru yolu olduğuna inanmaya başladığınızda o yolda olmayan herkesi tarihin yanlış tarafında veya ilerlemenin önünde bir engel olarak görmeye başlarsınız. Farklı düşünenler artık sadece farklı fikirleri olan insanlar değil, ortadan kaldırılması gereken düşmanlar haline gelir. Ve gelecekteki o parlak ütopya adına bugünün insanlarına çektirilen her türlü acı meşrulaştırılır. Popper'ın belki de en çok hatırlanan sözü bu trajediyi mükemmel bir şekilde özetliyor. İnsanlık için en iyisini, mükemmeli, cenneti hedefleyenlerin genellikle yeryüzünde en büyük cehennemleri yarattığı, ne yazık ki tarihin bize defalarca öğrettiği acı bir derstir. O zaman bütün bu anlattıklarımızdan sonra sormamız gereken soru şu: geleceğin sırrını çözdüğünü, tarihin sonunu bildiğini iddia eden bu büyük ideolojilere karşı en güçlü kalkanımız ne olabilir? Belki de Popper'ın bize bıraktığı en değerli miras budur. Entelektüel alçak gönüllülük. Yani yanılabilir olduğumuzu kabul etmek, eleştiriye her zaman açık olmak ve büyük ütopyalar yerine yanı başımızdaki somut acıları dindirmeye odaklanmak.